Kurtlar, birçok efsaneye ve mitolojiye konu olan efsane yaratıklar. Dünyanın neresinde olursanız olun, adım attığınız bir ormanda karşınıza çıkabilirler. Bu yüzden nerede yaşadıklarından değil, nerede yaşamadıklarından bahsedelim. Dünyadaki en yaygın kara yırtıcısı olan kurtlar, sadece çöllerde ve yağmur ormanlarında yaşamıyor. Onlar hakkında nice filmler yapıldı, kitaplar yazıldı. Bu canlıları her zaman yanımızda görmek istedik. Çünkü onları güç ve tutkuyla ilişkilendirdik. Bugün Türk mitolojisinde de geniş yer tutan kurtlar hakkında merak edilenleri konuşacağız. Yeryüzünde 40'tan fazla kurt türü var. Ancak kurt denilince en çok bilinen ve aklımıza gelen tür gri kurtlardır. Ya da bilinen adıyla bozkurt. Kurtlar sosyal canlılardır ve büyük sürüler halinde hareket ederler. Sürüde bulunan diğer kurtlar da genellikle kendi akrabalarından oluşur. Kurtların davranışları köpeklere çok benzerdir. Tıpkı köpekler gibi iyi derecede yüzebiliyor, oyun oynamaktan, kemik kemirmekten büyük zevk alıyorlar. Bu kadar benzemelerinin bir sebebi tabii ki var. Yapılan genetik çalışmalar kurtların köpeklerin atası olduğunu kanıtladı. Bu familyaya köpekgiller adı veriliyor. Ailenin en büyük canlıları kurtlar. Bu ailenin diğer üyeleri ise köpek, çakal ve tilki gibi hayvanlardır. Kurt sürülerinde alfa erkek denilen bir model var. Alfa erkek kurtlar en zor anlarda sürüye yol gösteren kurtlardır ve bu sıfatı da bu yüzden alıyorlar. Ancak bazı gruplarda dişiler daha baskın karakterlere sahiptir ve sürünün lideri olabilirler. Bilim adamları kurtları bu yapıları nedeniyle hala inceliyor. Çünkü bir kurt, diğer kurdun kendi üzerinde sürekli baskı kurmasına izin vermiyor. Aç bir kurt, tek oturuşta 9 kilogram et yiyebilir. Bu, bir insanın 100 tane hamburger yemesine denktir. Avlanırken genelde hasta ya da çocuk olan en zayıf halkaları tercih ederler. Bozkurtlar için konuşacak olursak, genellikle menülerinde geyik, keçi, koyun gibi hayvanlar bulunur. Ancak kemirgen, böcek, hatta zaman zaman meyve yedikleri bile görülür. Kurtlar yaklaşık olarak 200 milyon koku alma hücresine sahiptir. İnsanlar ise 5 milyon. Yani bir kurt başka bir hayvanın kokusunu 1,5 kilometreden fazla bir mesafeden alabilir. Burunları olduğu kadar kulakları da oldukça keskin. Ormanda yaşayan bir kurt 10 kilometre uzaktaki bir bağırma sesini çok rahat bir şekilde duyabilir. Kurtlar kış sonunda çiftleşirler ve 1 ila 11 arası yavru meydana getirirler. 6 aylık bir kurt avlanmak için hazırdır. 2 yaşına geldiklerinde ise bir yetişkin olarak kabul edilirler. Bir kurt doğada ortalama 8 yıla kadar yaşayabilir. Bu yaşam süreleri kıtlık, hastalık, yaralanma gibi sorunlardan ötürü kısalabilir. Kurtlar ateş ve dumandan hoşlanmaz. Bunu bir tehlike olarak görürler. Eğer ormanlık bir alanda kamp yapıyor ve etrafınızda bir kurt sürüsünün varlığından şüpheleniyorsanız, yakacağınız kamp ateşi onları bu alandan uzakta tutacaktır. Eğer bir kurt görürseniz dikkatini çekmeden sessizce oradan uzaklaşmaya çalışın. Unutmayın, kurtlar sürü halinde yaşarlar. Bir kurt gördüyseniz çevrede başka kurtlar görme ihtimaliniz oldukça fazla. Eğer bir kurt sizin varlığınızı fark ederse, araba kadar hızlı değilseniz kaçmayın. Kurtlardan kaçmaya çalışmak, kurtların sizi av olarak algılamasına neden olur. Öldürme içgüdüsüyle yaşayan bu hayvanların kendisinden kaçmaya çalışan bir avı ne yapacağını kestirebiliyorsunuzdur. Peki bir kurt tarafından saldırıya uğrarsak ne yapmalıyız? Öncelikle ellerinizi kaldırarak cüssenizi olduğundan daha büyük göstermek işe yarayabilir. Karşınızdaki hayvanla göz temasını sürekli koruyun ve asla arkanızı dönmeyin. Kurtlar sezgileri aşırı derecede gelişmiş hayvanlardır.
Eğer korktuğunuzu hissederlerse saldırırlar. Oldukça güçlü bir vücudunuz olabilir. Ancak yine de başka şansınız kalmayana dek bir kurtla dövüşmeye kalkmayın. Yavaş hareketlerle yakındaki bir arabanın içerisine girmek ya da ağacın tepesine çıkmak hayatınızı kurtarabilir. Türk mitolojisinde kurtlar. Kurtların Türk mitolojisinde apayrı bir yerleri bulunur. Eski Türkler bu canlıları kutlu bir varlık olarak nitelendirmiştir. Orhun yazıtlarında ise Türk ordusu kurtlara benzetilmiştir. Öyle ki kurtlara olan bu düşkünlüğümüz Çinlileri bile kendinden bezdirmiş ve kurtları uğursuz varlıklar olarak nitelendirmişler. Orta Asya Türkleri soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanıyordu. Bozkurt, Türk ulusunun başına bir iş geldiğinde, bir tehdit belirdiğinde ortaya çıkar ve yol gösterirdi. Orta Asya'da yaşayan Türkler kurtlara oldukça anlam yüklemişti. Kurt sembollü paraların yanı sıra Göktürklerin gök mavi bayrağında kurtbaşı resmi vardı. Hilal taktiği adı verilen yarım çember ile düşmanı ortaya alıp çemberi kapatma taktiği kurtlardan görülerek ilk defa Türkler tarafından uygulandı. Bozkurt, Türklerin ulusal sembolüdür. Tarih öncesi dönemlerden beri Türklerce kutsal sayılmıştır. Bozkurt'un kutsal sayılmasının ve Türklerin ulusal sembolü olmasının en önemli nedeni Türklerin bir Bozkurt'un soyundan geldiklerine inanmalarıdır. Göktürk ve Hun destanlarında bu inanışa rastlayabiliyoruz. Bunların yanı sıra 6. yüzyılda yazılan Orhun kitabelerinde kurttan süt emen bir çocuk betimlenmektedir. Bozkurt bugün Türk milliyetçiliğinin sembolüdür. Atatürk tarafından da ulusal sembol ilan edilmiş ve birçok yerde kullanılmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk parası üzerine Bozkurt resimleri basılmıştır. Video burada sona erdi. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.